Tekrar merhabalar. 38. ayetle birlikte daha önce iki prototipe ayrılan insanın artık kötü tercih yapanına birazcık daha odaklanmaya başlayacağız. Evet, Rabbimiz ayetlerini yalanlayan, kendisine itaat etmeyen, kibirlenen insanı artık cehenneme girin, ateşe girin emrine maruz bırakıyor. Böyle bir emir ki bu dünyada Allah'ın hiçbir emrini yerine getirmemiş bile olsa, hatta ona inanmıyor olsa bile ya da bir kısmını uygulayıp bir kısmını uygulamasa dahi reddedilemeyecek, tamamen teslim olup uygulanacak bir emir. Kendi ayaklarıyla izzat cehenneme giriyorlar ve burada Rabbimiz bizi bir diyalogla karşı karşıya bırakıyor. Önden cehenneme girenlerle arkadan cehenneme girenler arasında bir konuşma geçiyor. Arkadan gelenler önden gidenlere diyorlar ki onları suçlayarak bizi siz saptırdınız diyorlar. Kısmen haklılar çünkü bir şeyin, bir kötülüğün ilk ortaya atanı, ilk icra edeni, ilk fikrini koyanı elbette ki diğerlerinden daha fazla vebal taşıyor. Hem kendi yaptığı amelin sorumluluğunu üzerine taşıyor, günahın bedelini ödüyor. Hem de aynı zamanda arkasından gelip de onu taklit eden, hatta o fikri belki geliştirip daha da büyük kötülükler üreten insanın vebalini üzerine taşıyor. Ama önden gelenler de arkadan gelenlere bir cevap veriyor. Siz de sütten çıkmış ak kaşık değilsiniz tabiri caizse. Siz de yaptıklarınızın sorumluluğunu taşıyorsunuz. Kötülük yaptınız ve bunun karşılığında bu ateşin içerisine atıldınız demiş oluyorlar. Ve bunda da haklılar çünkü herkes tabii ki kendi sorumluluğunu kendi taşır. Önden gidenlerin arkadan gidenlerle diyaloğunun bir de ataların dinine bir vurgu yaptığını söyleyebiliriz çok rahatlıkla. Çünkü Kur'an'da da defalarca geçtiği üzere yaptıkları kötülüklere, yanlışlara, hatta sapık inançlara bile atalarımızın dini, bizim örfümüz böyle, annemizden babamızdan böyle gördük bahanelerini çokça üretiyor insanlar. İşte bu noktada bize önden gidenlerin akıbetini söylüyor. Bizim önümüzde olan insanlara da bu süzgeçle bakmamızı tavsiye ediyor ve onların yaptıkları hataların aynılarını tekrarlamamayı, yaptıkları güzellikleri taklit edebiliriz ama bize uymayan, Allah'ın inancına uymayan, peygamberin sünnetine uymayan inançları da terk etmemiz gerektiğini söylüyor. Sadece bunu dini konularda değil, ailevi, toplumsal her konuda da uygulayabilmemiz son derece mümkün. Aynı zamanda önder gidenler liderlik vasfını da ortaya çıkartıyor. Yani bu toplumsal önderlerin, kanaat önderlerinin, sadece aile reislerinin yani küçük bir aile yöneten insanlar da olmak üzere aslında birilerini yöneten, idare eden, sözü dinlenen kişilerin vebalinin çok daha büyük olduğunu, sorumluluğunun çok daha büyük olduğunu, bu yüzden aslında idareci olmaya talip olunmak değil, seçilmek gerektiğini tekrar bizlere hatırlatmış oluyor. Aynı zamanda yönetilen konumundaki, takip eden konumundaki insana da kimin ayak izlerini takip ettiğini bir daha göz atması tavsiye ediliyor. Biz de bakabiliriz kendi ayak izlerimize, bizi takip edenlere ve bizim takip ettiklerimize doğru yola mı götürüyorlar yoksa yanlış yola mı götürüyorlar tekrar bir gözden geçirebiliriz. Görüşmek üzere.